Merhaba, bu videoda çok satan bir kitaptan bahsedeceğim. Sellerune'den Intermezzo. Bu kitabı alsam mı almasam mı diye üzerine bayağı bir düşündüm. Ve bir kere de popüler kültürün peşinden gitmek istedim ve kitabı aldım. Popüler kültür diyorum çünkü bu kitap sürekli karşıma çıkıyordu. Herkesin elinde görüyorum. Çok güzel bir pazarlama yürütüyorlar dedim ama sonra da ben de aldım. Kitabın yazarının ünü bu kitabın çok satılmasına sebep aslında. Çünkü kitap daha yeni sayılır. Yani kitabın değil, yazarın ünü kitabın çok satılmasını sağlıyor. Yazara gelecek olursak da Sally Rooney 1991 doğumlu İrlandalı. Küçük yaşlardan itibaren kitaplarla içli dışlı olmuş ve bu ilgisi ilerleyen yıllarda onun güçlü bir yazar kimliği kazanmasını sağlamış. Verdiği röportajlarda böyle diyor. Üniversite eğitimini Dublin'de İngiliz edebiyatı üzerine yapmış. Sally Rooney'nin yazar kimliği aslında ilk olarak şiir ve makalelerle şekillenmeye başlamış. Fakat onu tüm dünyaya tanıtan şey 2017'de yayınlandığı ilk romanı Arkadaşlarla Sohbetler olmuş. Bu roman İrlanda edebiyatında yeni bir ses olarak yankı bulmuş. Ancak asıl patlamayı 2018'de yayınlanan ikinci romanı Normal İnsanlar ile yapmış. Kitap gençler arasında çetrefilli ilişkileri, sınıf farklılıkları ve içsel çatışmaları sade ama etkileyici bir dille anlatıyor. Roman 2020'de bir mini diziye uyarlanmış ve büyük bir başarı kazanmış. Sellerone 2020'de 3. romanı Güzel Dünya Neresini yayınlamış. Bu kitap edebiyatçılar, politika ve çağdaş toplum üzerine düşünen bir anlatıya sahip. Yazar 2022'de Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 insan arasında gösterilmiş. Ve son olarak 2024'te son kitabı Intermezzo'yu yayınlamış. Yazarın hayatı kısaca bu şekilde. Intermezzo'ya gelecek olursak kitap Can Yayınları'na çıkmış ve 417 sayfa. Kitabın arka kapağında her zaman gördüğünüz bir tanıtım yazısı yer almıyor. Kitabı ilk elime aldığımda bu dikkatimi çekti. Kitabın ismi de değişik. Anlamına baktığımızda intermezzo İtalyanca kökenli bir terim olup müzikte serbest bir biçimde yazılmış ve kendi içinde bir bütün oluşturan eserleri tanımlamak için kullanılıyor. Bu tür eserler genellikle daha büyük bir müzik parçasının veya performansın ara bölümlerinde yer alıyor ve dinleyiciye kısa bir mola veya geçiş sağlıyor. Bu kitapla ne alaka diyebilirsiniz. Kitapta ise satranç oynayan bir karakter var ve yazar bence o sebeple bu ismi koymuş olabilir. Kitabın içinden bir anlam çıkartırsak ben şuna yordum. Kitap bir ölümle başlıyor. İki ana karakterimiz olan abi ve kardeşin babası ölüyor. Bu ölüm hayatlarına bir es vermelerini sağlıyor. Kitabın girişinden bahsettim. Devamından da bahsedeyim. Hikayemizin merkezinde iki erkek kardeş var. Peter ve Ivan. Babalarının ölümünden sonra bu iki kardeşin hayatlarının farklı yönlere savruluşunu izliyor. Bir yanda 32 yaşındaki Peter, diğer yanda 22 yaşındaki Ivan var. İkisi de birbirinden oldukça farklı karakterler ama ortak noktaları şu. İkisinin de hayatları tam bir karmaşa içinde. Peter ile başlayalım. Peter İnsan hakları avukatı olarak çalışan, dışarıdan bakıldığında oldukça başarılı görünen biri. Ama iç dünyasına adım attığımızda onun çok kırılgan bir karakter olduğunu fark ediyorsunuz. Peter, gençlik aşkı Sylvia ile yaşadığı ilişkiden derin yaralar almış ve bu yaraları bir türlü onaramamış. Kitapta ise kendisini bir tür duygusal koruma moduna almış gibi. Üniversite öğrencisi Naomi ile yaşadığı bireysel bir ilişki onun bu koruma çabasının bir parçası. Peter'ın hikayesi geçmişin gölgelerinden kurtulmaya çalışan ama bunu başaramayan bir adamın hikayesi. Gelelim Ivan'a. Ivan, Peter'ın tam zıttı. Sosyal olarak oldukça içine kapanık ve uyumsuz bir karakter. Hayatını satranç turnuvalarında geçiriyor. Ivan, turnuvalardan birinde Margaret adında bir kadınla tanışıyor ve bu tanışma onun hayatında bir dönüm noktası oluyor. Ancak Ivan'ın hikayesi de sorunsuz değil. Onun da kendini bulmaya çalıştığı bir yolculuğu var. Ivan'ın iç çatışmaları ve sosyal beceriksizliği kitaba ayrı bir derinlik katıyor. Bu iki kardeşin hikayesi modern yaşamın yalnızlığını, yaz sürecini ve insan ilişkilerindeki karmaşayı oldukça etkileyici bir şekilde gözler önüne seriyor. Yazarın karakterleri asla ideal ya da tam değil. Tam aksine kusurlarıyla, eksikleriyle, hatalarıyla karşımıza çıkıyor. Ve bu da onları gerçek insanlar gibi hissettiriyor. Peter'ı ele alalım. Onun en büyük sorunu geçmişe sıkışıp kalmış olması. Sylvia ile olan ilişkisi onun için sadece bir aşk hikayesi değil. Aynı zamanda bir hayal kırıklığı, bir eksiklik hissi. Naomi ile olan ilişkisinde ise kendini korumaya almış gibi. Ama biz okur olarak Peter'ın bu yüzeysel koruma çabasının ne kadar kırılgan olduğunu görebiliyoruz. Ivan ise biraz daha farklı. Ivan hayatında bir yön bulmaya çalışan bir genç adam. Margaret ile olan ilişkisi onun sosyal dünyaya adım atma çabası gibi görünüyor. Ama Ivan'ın kendiyle ve çevresiyle olan çatışması bu çabayı daha da karmaşık hale getiriyor. Ivan'ın hikayesi yalnızlık ve sosyal uyumsuzluk üzerine düşündürücü bir yolculuk sunuyor. Yazarın romanlarını farklı kılan bir diğer özellik
birlikte işlediği konular. Intermezzo'da bu konular oldukça dikkat çekici bir şekilde karşımıza çıkıyor. Birinci konu modern insanın yalnızlığı. Peter ve Ivan bu yalnızlığı farklı şekillerde yaşıyor. Peter yalnızlığını geçmişe tutunarak bastırmaya çalışırken Ivan bu yalnızlıkla satranç oyunlarıyla başa çıkıyor. Peki gerçekten başa çıkabiliyor mu? İşte bu soru roman boyunca bizi düşündürüyor. Bir diğer konu ise yas. Babaların ölümü sadece fiziksel bir kayıp değil, aynı zamanda iki kardeşin kendi hayatlarına, hayallerine ve korkularına yeniden bakmalarına neden olan bir olay. Yazar bu yas sürecini oldukça gerçekçi ve dokunaklı bir şekilde işliyor. Son olarak insan ilişkilerindeki karmaşa. Yazar sadece romantik ilişkileri değil, kardeşler arasındaki dinamikleri de ele alıyor. Peter ve Ivan'ın ilişkisi her ailenin içinde var olan çatışmaları ve bağları bize hatırlatıyor. Intermezzo'yu güçlü kılan özelliklerinden biri karakterlerin derinliği ve konuların işleniş biçimi. Ama kitabın eksi yanları da var. Eleştirmenin de dediği gibi kitap bir yerde temposunu kaybediyor. Özellikle Ivan'ın hikayesi Peter'ınki kadar ilgi çekici olmayabilir. Ayrıca bazı yan karakterlerin yeterince derinleşmediği de söylenebilir. Ancak tüm bunlara rağmen yazan sade ama etkileyici dili bu eksikleri büyük ölçüde telafi ediyor. Gelelim benim görüşlerime. Ben Intermezzo'yu okurken gerçekten etkilendim. Özellikle anlatış biçimi dikkatimi çekti. Sanki karakterlerin beyninin içindeymişiz gibi ne düşündüklerini okuyoruz. Karakterlerin nasıl bir ruh halinde olduğunu da bu şekilde anlıyoruz. Peter ve Ivan'ın hikayesi modern yaşamın karmaşasını ve insan ilişkilerindeki zorlukları oldukça etkileyici bir şekilde yansıtıyor. Ama şunu söylemem lazım. Bu kitabı okurken sabırlı olmanız gerekecek. Çünkü bazı bölümlerde tempo biraz yavaşlıyor. Ama eğer yazarın o karakter odaklı anlatımını seviyorsanız bu sizin için bir sorun olmayacaktır. Bir de kitabı dikkatli okumanız gerekiyor. Çünkü karakterler konuşurken bir konuşma çizgisi, tırnak işareti yok. Dikkatli olmazsanız diyalogları kaçırırsınız. Bu da artık romanların yazım şeklinin değiştiğinin ve değişeceğinin bir göstergesi diyebiliriz. Eğer modern edebiyata ilgi duyuyorsanız ve insan ilişkilerindeki derinliklere dalmayı seviyorsanız Intermezzo kesinlikle okuma listenizde yer almalı. Peki siz bu kitabı okudunuz mu? Ya da yazarın yazma biçimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşın. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki kitap incelememizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, edebiyatla kalın.